Bugün pazar, yarın 16 Şubat pazartesi. Sen muhtemelen bu videoyu akşam 19:20 sularında günün yorgunluğunu üzerinden atmaya çalışırken elinde bir bardak çay ya da kahve ile izliyorsun. Belki metroda eve dönüyorsun, belki de mutfakta yemekten sonra bir nefes almak için telefonunu açtın. Etrafındaki herkes yarın sabah piyasaların nasıl açılacağını, altının o 5.000 dolar seviyelerinden daha aşağı düşüp düşmeyeceğini konuşuyor. Herkesin gözü grafikteki kırmızı ve yeşil çizgilerde. Ama biz bugün o çizgilerin ötesine geçeceğiz. Bakın dostlar, fiyat bir illüzyondur. Çoğu insan fiyat yükselince kendini zengin, fiyat düşünce fakir sanır. Ama biz o çok az kişi arasındayız. Biz şu kritik soruyoruz. Yarın açıklanacak olan ABD enflasyonu ya da PCE verisi benim 5 yıl sonra gireceğim o evin kapı kolu peşinatını, metrekaresini nasıl etkiler? İşte bizim farkımız bu. Biz fiyat kovalamıyoruz. Biz satın alma gücü biriktiriyoruz. Bunu size bir hikayeyle anlatayım. 28 yaşında Mehmet'i düşünün. Mehmet senin, benim gibi bir beyaz yakalı. Her ay maaşından artırdığıyla 6 gram altın alıyor. Çevresi ona oğlum altın düştü satsana diyor. Mehmet ne yapıyor biliyor musunuz? Hiçbir şey. Çünkü Mehmet gram saymıyor. Mehmet gelecekteki evinin tuğlalarını sayıyor. Altın düştüğünde Mehmet fakirleşmiyor. Eğer konut fiyatları da kredi sıkılığı nedeniyle baskılanıyorsa Mehmet aslında hedefine bir adım daha yaklaşıyor. Çünkü o bir dönüştürücü. O metali betona, huzura, yuvaya dönüştürecek adam. Senin düşmanın fiyat oynaklığı değil dostum. Senin düşmanın satın alma gücünü fiyatla karıştırmak. Siz hiç Mehmet gibi hissettiniz mi? Etrafınızdaki herkes felaket tellallığı yaparken sizin o sessiz ve vakur bekleyişiniz, işte o anlarda ne yaptığınızı yorumlara yazın. O sessizlikte mi güçleniyoruz? Yoksa kalabalığa mı karışıyoruz? Dertleşelim. Pazartesi sabah piyasalar açıldığında sadece rakamlar değil, aslında paranın kirası yani maliyeti oylanacak. ABD'den gelecek olan o kritik veriler sadece New York'taki bir gökdelen değil, senin mahallendeki emlakçının fiyat etiketini de ilgilendiriyor. Çünkü dolar küresel rezerv para ve o hapşırsa dünya zatürre oluyor. Enflasyon yüksek gelirse ne olur? Dolar güçlenir, Fed faizleri yüksek tutar, altın ve gümüş baskı yer. Peki bu bizim için bir yıkım mı? Hayır. Bu bir mutfak hesabıdır. Bakın şimdi, beni iyi dinleyin. Altın %10 düşebilir. Ama eğer o sırada krediler kapalı olduğu için konut fiyatları %8 yavaşlamışsa senin reel kaybın sadece %2'dir. Hatta nakit gücün arttığı için pazarlık masasında daha güçlüsün demektir. İnsanlar fiyat yükselince mutlu olur. Çünkü egoları tatmin olur. Ama biz fiyat yükselince değil, hedefe yaklaştığımızda mutlu oluruz. Yarın o veriler açıklandığında ekranın karşısında terleyenler ben bu metali neye dönüştüreceğim sorusuna cevabı olmayanlardır. Bizim cevabımız net. Konut. Biz o metali biriktirirken aslında bir mülkiyetin, bir güvenli alanın harcını karıyoruz. Yarınki veri o harcın ne kadar sürede kuruyacağını belirleyecek. Sabır burada en büyük sermayemiz. Geçenlerde bir takipçim şunu sordu. Altın düşerken içim acıyor. Ne yapmalıyım? Ona şunu söyledim. İçin acımasın. Evin peşinatı ucuzluyor diye sevin. Bakış açınızı değiştirdiğinizde piyasa sizin için bir düşman değil, bir oyun alanına dönüşür. Siz bu oyunun neresindesiniz? Dünya şu an Münih Güvenlik Konferansı'ndan gelen haberlere gergin. Bloklaşmalar, savunma bütçeleri, ticaret savaşları. Herkes savaş çıkarsa altın uçar diye bekliyor. Ama modern dünya denklemi eskisi gibi çalışmıyor dostlar.
Artık kriz demek sadece altın rallisi demek değil. Kriz demek enflasyon korkusu, kamu borcu ve dolayısıyla yüksek faiz demek. Altın ve gümüş arasındaki farkı burada iyi anlamalıyız. Altın saf bir güven limanıdır. Faize karşı çok hassastır. Gümüş ise hem güven hem de sanayidir. Yarınki o jeopolitik karmaşada gümüşün direnci yeni dünyanın teknolojik ihtiyacından kaynaklanıyor. Ama unutmayın, oynaklık sabırsız olanı hedefi olmayan sistemden dışarı atar. Siz sabırla biriktiren tarafta olun. Jeopolitik krizler gelip geçer. Veriler revize edilir. Ama senin mülkiyet ihtiyacın bakidir. Yarın veri açıklandığında yapman gereken en güçlü şey hiçbir şey yapmamaktır. Çünkü sen bir trader, bir spekülatör değilsin. Sen bir dönüştürücüsün. Sen elindeki metali ailene miras bırakacağın o dört duvarın sağlamlığına dönüştürecek olan mimarsın. Bu yüzden o devasa jeopolitik gürültülerin senin mikro planını bozmasına izin verme. Bazen sadece durmak, koşmaktan daha zordur değil mi? Piyasada fırtına koparken ekranı kapatıp çocuğuna sarılmak veya bir kitap okumak. Bunu yapabiliyorsanız finansal özgürlüğün ilk kapısını açmışsınız demektir. Geldik en kritik yere. Biriktirmek tek başına bir sanat değildir. Dönüştürmek bir sanattır. Biriktirdiğin o altınlar, o gümüşler seni bir gün o eşik anına getirecek. Stratejimiz şu: metal birikimi artı konut fiyat takibi artı kredi faiz trendi. Eğer peşinat oranını, yani elindeki metalin toplam konut bedeline oranını %30-40 bandına getirdiysen artık gözün sadece metalde değil, bankaların kredi faizlerinde olmalı. Kredi faizleri düşüş trendine girdiği an senin metalin en değerli olduğu andır. Çünkü o an metali konuta dönüştürme zamanıdır. Zamanlama fiyatla değil, maliyetle ve fırsatla ilgilidir. Burada sakın şu hataları yapmayın. Fırsat kaçırma korkusuyla tepeden altın almayın. Panikle eyvah düşüyor diye elinizdekini satmayın. Bizim sloganımız net: metal fiyatı değil, ev anahtarı hedef. Eğer o anahtar cebine girmediyse kağıt üzerinde karın hiçbir önemi yoktur. Biz somut olanın, yaşanabilir olanın peşindeyiz. Yarınki veriler bu stratejik yolda sadece birer küçük tümsektir. Hiç düşündünüz mü? İlk evini alan insanların çoğu o evi en uygun fiyattan değil, en uygun zamanda almıştır. Sizin için doğru zaman hangi şartlar oluştuğunda gelecek. Bunu kendinize hiç sordunuz mu? Yarın akşam bu saatlerde televizyonlar ve internet siteleri enflasyon şöyle geldi, altın böyle düştü, çıktı diye bağıracak. Ama sen bu videoyu izleyen dostum, o gürültünün içindeki sessiz gerçeği göreceksin. Sen şunu izleyeceksin: faiz beklentisi değişti mi? Reel faizin yönü nereye? Kredi maliyeti düşüyor mu? Çünkü senin yolun belli. Altın ve gümüş, peşinat, kredi, konut. Güvenli bir gelecek. Bu zincirin hiçbir halkası sadece fiyat değildir. Hepsi birer stratejidir. Ben size burada hayal satmıyorum. Ben size bir hayat felsefesi sunuyorum. Kesin konuşup altın yarın 10.000 olacak diyenlerden değilim. Korku satıp her şeyinizi kaybedeceksiniz diyenlerden de değilim. Ben size mekanizmayı anlatıyorum. Kazananı ve kaybedeni açıkça söylüyorum. Sizin duygularınızdan, korkularınızdan çıkar sağlamıyorum. Çünkü benim omurgam sizin bana olan güveninizdir. Yarın o veri açıklandığında planını değiştirecek misin? Yoksa ben metrekare biriktiriyorum diyerek yoluna devam mı edeceksiniz? Karar senin. Ama unutma, kazananlar her zaman planı olanlar ve o plana sadık kalanlardır. Siz kendinizi ve geleceğinizi korumayı seçtiniz. Yarın akşam görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.